Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün harika bir tavuk kanat yahni yapıyorum. İnanın parmaklarınızı yiyeceğiniz, çok beğeneceğiniz bir tarif. Ben bu tarifi çok seviyorum ve sık yapıyorum. Tavuk kanat listemde ilk sırada bu tarifim var. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Birkaç ay önce yapmıştım. Çok beğenilmişti, izlenmişti ama kanalıma yeni abone olanlar ve o tarifimi görmeyenlere bir daha yapmak istedim. İşin gerçeği benim canım da istedi. Bugün bunu yemek istedim. O yüzden bu yahnimi yapıyorum. Şimdi tencereme birkaç yemek kaşığı zeytinyağımı aldım. Üzerine vurarak, bıçakla vurarak ezdiğim sarımsaklarımı attım. Bir 2-3 yaprak da defne yaprağımı içine atıyorum. Böyle güzel lezzet ve tat katsın. Ateşte yağla birlikte kokusunu iyice salsın istiyorum. Yapılışı çok kolay, hızlı, pratik ama lime lime, kemiğinden ayrılan ilik gibi çok lezzetli bir tavuk arkadaşlar. Sonunda göreceksiniz finalde. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Şimdi tenceremde iyice kızartıyorum. Kızartmıyorum daha doğrusu, biraz ısıyla yağına kokuları ve lezzetini geçirmesini bekliyorum. Görüyorsunuz cazır diyor. Şimdi burada benim tavuk kanatlarım var. Tavuk kanatlarımı bu yağımın içerisine ilave ediyorum. Birkaç dakika her yerini güzelce mühürlüyorum tavuk kanatlarımı. Birkaç dakika, bir 5 dakika kavuracağım tavuk kanatlarını bu yağda. Ocakta tavuklarım cazır cazır çevrilirken ben de bu arada bir adet büyük orta boy bir soğanımı iri olarak doğruyorum. Bakın gayet iri, hiç ufaltmıyorum. Çünkü zaten bu soğanlar güzelce içerisinde ısıyla birlikte eriyecek. Daha fazla erisin istemiyorum, çok fazla ufaltmıyorum. 2 adet havucum var. Havuçlarımı da iri iri doğruyorum. Yahni deyince havuçsuz olmaz bence arkadaşlar. Şimdi bunları doğradım. 2 adet de domatesim var. Doğrama işlemi bitirip ocağın başına dönmek istiyorum çünkü. Son olarak da 2 adet domatesimi iri iri doğruyorum ve doğrama işlemim bitmiş oluyor. Bu kadar da kolay. Hele ki böyle lezzetli bir yemek için birkaç dakika gerçekten inanılmaz. Evet, doğrama işlemi bitti. Evet, birkaç dakika güzelce tavuğumu bu yağda çevirerek kavurdum. Şimdi bu doğradığımız soğan ve havucumu yemeğimin üzerine katıyorum. Birkaç dakikada bunlarla birlikte kavurduktan sonra diğer ilavelerimi yapacağım. Evet, soğanlarımı da güzelce şöyle biraz kavurdum. Bir 5 dakika kadar. İyice sulandı, suyunu da bıraktı soğanlarım. Şimdi 1,5 yemek kaşığı domates salçam var. Yahni illaki salçalı güzel oluyor arkadaşlar. Salçasız yahni olmaz. Soğan ve salça. Şimdi salçamı da koyup güzelce kavuruyorum yine. Her tarafına bulaştırıp salçamın kokusu gidene kadar bir 3-5 dakikada bu şekilde karıştırarak kavuracağım. Evet, salçamı da güzelce kavurdum bir 5 dakika. Şimdi baharatlarını ve tuzunu ilave ediyorum. Tuz sizin keyfinize göre. Ben bu kadar tavuk kanadına biraz 1 çay kaşığından fazla tuz koydum. 2 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, paprika koyuyorum. Yarım çay kaşığı da karabiber koyacağım.
Tekrar baharatlarımla şöyle bir karıştırdıktan sonra hafiften, çok fazla değil. Şimdiden nefis görünüyor. Kestiğimiz domateslerimizi şimdi yemeğimizin üzerine ilave ediyoruz. Bana sulu sulu mis gibi yiyebileceğimiz bir kanat olacak bu. Birkaç dakikada domateslerim biraz eriyene kadar kavuruyorum. Evet, domatesimiz de güzelce eridi içinde. Şimdi bayağı bolca tavuklarımın üzerine yakın kaynar suyumu koyuyorum. Burada önemli olan suyun kaynar olması, soğuk olmasın. Çünkü bayağı sıcak yemeğimiz, kavurduk. Kavurduğumuz yemeklere her zaman söylediğim gibi kaynar su koyalım. Çiğden koyuyorsak soğuk su koyabiliriz arkadaşlar. Şimdi yemeğimin kapağını kapatıyorum. Fokur fokur kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bir 15-20 dakika ocakta kaynayacak. Bu arada 220 derecede fırınımı ısıttım. Ben çünkü tavuk kanatlarını biraz böyle kızarmış seviyorum. Son 10-15 dakikasını da fırına vereceğim. Yemeğimi bir 10 dakika güzelce fokur fokur kaynattım. Şimdi dediğim gibi önceden ısıttığım 220 derecelik fırına veriyorum. Evet arkadaşlar, yemeğim fırından çıktı. Şimdi bir servis edelim, görelim. Evet arkadaşlar, harika kanat yahnim hazır oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Bol sulu, bana yemek için inanılmaz bir lezzet. Bu yemeğimi yapanlar gerçekten bana güvenerek bu yemeği deneyenler çok beğenecekler. Yorumlara yazmalarını rica ediyorum deneyecek olanları ve şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ama videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.